Ben çocukken sınıfımda 24 kişi vardı. 23'ü Real Madrid'i tutardı. Bir kişi hariç. Ben Atletico'yu tutardım. İspanya'nın harika çocuğu. Atletico Madrid'in kahramanı. Liverpool'ların kalbini kıran adam. Chelsea'nin hayal kırıklığı. Altın çocuk El Nino. Unutulmayacak isimlerden. 20 Mart 1984'te İspanyol bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. Torres'i futbolla abisi tanıştırdı. Futbol sevgisini Tsubasa'dan, Atletico sevgisini ise babasından almıştı. 5 yaşında ilk defa Pacu'ye 84 takımında futbol oynamaya başladı. Daha o yaşlarda gösterdiği performans ile ileride futbolcu olacağının sinyallerini vermeye başladı. Gösterdiği performans ile 11 yaşında Atletico Madrid denemelerine çağrıldı ve çağrılan çocuklar arasından sadece Fernando seçildi ve hayallerinin takımı babasından ona miras olan bu sevginin ilk adımını atmıştı. Altyapıda Atletico'nun her yaş kategorisinde forma giydi Fernando. Altyapıda gösterdiği performans ile artık alt yaş kategorisine sığamayan Fernando, 19 yaşında ilk kez A takım ile Vicente Calderón stadına adım attığı ilk maçta golünü attı ve Atletico taraftarlar kendisine El Nino yani çocuk lakabını taktı. Atletico ile ilk sezonunda 36 maça çıkıp 6 gol attı. Aynı sezon ilk kez İspanya U19 milli takımına çağrıldı. 2002-2003 sezonu Fernando'nun yılı olacaktı. Sezona iyi bir performans ile başlayan Fernando ilk sezonda aldığı forma şansından daha az süre aldı. Sezon bittiğinde Fernando 29 maçta 13 gol atmıştı. Sezon sonu ünü İspanya dışında da duyulmaya başlandı. Atletico'nun kapısını İngiliz devi Chelsea çaldı ve Fernando için 27 milyon poundluk bir teklif yaptı. Fakat bunu ilk olarak Fernando Torres reddetmişti. Gösterdiği bu duruş ile Atletico'da yöneticilerce takdirle karşılanmış ve henüz 19 yaşındayken Atletico'nun kaptanlığı kendisine layık görülmüştü. 2003-2004 sezonunda 35 maçta 19 gol atan Fernando, sezon sonu geldiğinde gol krallığında 3. sıradaydı. Aynı sezon ilk defa İspanya A milli takımına seçildi. 2006-2007 sezonuna kadar Atletico'da oynayan Fernando, Atletico ile 7 yılda 243 maça çıkıp 91 gol attı. Artık yuvadan ayrılma vakti gelmişti. 2007 yılında Luis Garcia ile 27 milyon pound karşılığında Premier Lig'de mücadele eden Liverpool'a transferi gerçekleşti. Fernando için yeni bir sayfa açılmıştı. Herkesin gözü ondaydı. İspanya'da tozu dumana katan El Nino ilk defa ülke dışına çıkmıştı ve akıllarda şu soru vardı. İspanya'da gösterdiği performansı burada da gösterebilecek mi? Kısa sürede kendini takıma kabullendiren El Nino, takımının Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar çıkmasında büyük bir etkendi o sezon. El Nino Şampiyonlar Ligi'nde 11 maça çıktı. 6 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansı İspanya'da da gösteren El Nino, gol krallığında 31 gollü Cristiano Ronaldo'nun ardından 24 golle 2. sırada kendine yer buldu. Sezon sonunda Chelsea, Torres için Liverpool'a 50 milyon pound teklif etti. Ancak Başkan Tom Werner, Torres'i kesinlikle satmayacağını söyledi. 2008-2009 sezonu alışılagelmiş El Nino performansından uzaktı. Fakat belki de kariyerinin en önemli golünü atacaktı. Liverpool adına o sezon 24 maçta 14 gol atan El Nino, İspanya milli takımının Euro 2008 kadrosuna davet edilmişti. Finale kadar gol atamayan Torres, Almanya'ya 33. dakikada attığı golle İspanya'ya kupayı getiren isim oldu. 2009-2010 sezonunda Liverpool yöneticileri kendisine yeni bir sözleşme teklif etti. Fernando kendisini 2011 yılına kadar Liverpool'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Sezonun ilk ayında 5 gol atan Fernando Torres, Premier Lig'de Eylül ayının oyuncusu seçildi. 8 Nisan 2010 tarihinde Liverpool'un Avrupa Ligi'nde Benfica ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Sezon sonu Fernando gol krallığında 18 gol ile Drogba, Rooney ve Tevez gibi yıldızların ardından 5. sırada yer aldı.
2010-2011 sezonunda Rafael Benitez'in takımdan ayrılması ve yerine Roy Hodgson'ın getirilmesi sonucunda Torres'in satılık olmadığı, hatta kiralık olarak bile gönderilmeyeceği açıklandı. 29 Ağustos'ta West Bromwich ile yapılan maçta bir gol attı. O gol Fernando'nun Liverpool ile 50. golü oldu. Sezon başı beklenen performansından çok uzağında kalan Fernando, sezon sonu geldiğinde teknik direktörü Roy Hodgson'ın teknik direktörlüğe geldiği ilk gün onun için söylediği o satılık değil sözüne rağmen 50 milyon pound karşılığında Chelsea'ye satıldı. İlk sezonunda hiçbir etki gösteremeyen El Nino 18 maçta bir gol attı. Bu şu ana kadarki kariyerinin en kötü istatistiğiydi. 2011-2012 yılında performansını geliştiren Fernando Torres 49 maçta 11 gol 16 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergileyen Fernando Torres 10 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı ve kariyerinin en önemli kupasını kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi. 2012-2013 sezonunda Chelsea Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. oldu. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Chelsea, Avrupa Ligi'nde finale kadar geldi. Finalde o sezon yarı finale kadar çıkan temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya geldi. Dakikalar 60'ı gösterirken Fernando golünü attı. Ve 90 dakika bittiğinde Chelsea kupanın sahibi oldu. 2013-2014 yılında 41 maçta 11 gol atıp 5 asist yaptı. Gösterdiği kötü performans sonucunda Chelsea onu 2 yıllığına Milan'a kiraladı. Milan'da en ufak bir etkisi olmayan Fernando devre arası transfer döneminde hikayenin başladığı yere Atletico Madrid'e geri döndü. 2016 yılında Atletico Fernando'nun bonservisini aldı. İkinci Atletico kariyerine 89 maçta 21 gol sığdırdı. Artık El Nino yani çocuk yaşlanmıştı ve yavaş yavaş emekli olmaya yaklaşıyordu. O da kariyerinin sonuna gelmiş. Pek çok yıldız gibi. Çin, Arabistan, Japonya veya ABD'ye gidip 1-2 sezon oynamayı istiyordu. İstediği de oldu. Torres, İspanya'da çocuk olarak başladığı kariyerini yaşlı bir kurt olarak Japonya'da sonlandırdı. Kulüp kariyerini 706 maçta attığı 252 gol ve yaptığı 73 asistle noktalayan Torres, milli takım performansıyla 110 maçta 38 gol kaydetti. İspanya ile 2010 Dünya Kupası'nı, 2008 ve 2012'de Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Kulüp tarihinde ise bir defa Şampiyonlar Ligi, 2 defa da UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı. Atletico'da onu saha kenarında takım elbiseleriyle izleyeceğimiz gün uzak olmasa gerek. Çünkü herkes nefes aldığı sürece ait olduğu yere bir gün yeniden döner.